Merhaba Nesibe. Merhaba, Nasılsın? iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyisin umuyorum. Teşekkür ederim. İyiyim. Bugün ilişkide dengeyi konuşacağız. Evlilik değil sadece. Her türlü ilişkide denge nasıl olmalıdır? Belki spesifik olarak girebiliriz. Bunu önce çift ilişkisine başlayabiliriz. Çift ilişkisinde denge nasıl olmalıdır? Yani bir ilişki, özellikle evlilikten bahsediyorsak çift ilişkisi dediğin için evlilikten başlayabiliriz. Evlilikte biraz ortaklık üzerine kurulan bir şey. Yani bir şirket gibi de düşünebiliriz bunu aslında. Hatta nikah akdi ile birlikte değil mi? Nikahta imza atıyoruz ve biz aslında o şirketi evlilik kurumuna, bir aile, yeni bir aile kurmuş oluyoruz bu şirketi. Dolayısıyla bunun bizim bir ortaklığımız söz konusu. Ama aynen şirket ortaklıklarında olduğu gibi değil mi? Bu her ortağın görevi değişebilir, hatta ortaklık oranı değişebilir. Daha önce daha az bir paya sahiptir, sonra daha çok bir paya sahip olabilir. Bizim ilişkimizde de denge bu şekilde bir alma verme dengesinin olduğu, sorumlulukların paylaşıldığı bir süreçte olması gerekiyor. Bu paylaşım bazen eşitlik gibi algılanabiliyor. Hayır, insanlar eşit değil, kadın erkek eşit değil. Yani insani bazda ve haklar anlamında kastetmiyoruz ama özellikler, kabiliyetler, yetenekler, yapabildiği noktalar anlamında her kadın da eşit değil, her erkek de eşit değil. Dolayısıyla onların kurdukları bu yeni kimya dediğimiz, yeni bileşik dediğimiz evlilikte de bu dengenin daha farklı, daha hassas olması gerekiyor. Ama nedir bu? Bir eşitlik olmaması da burada bir dengesizliğin olacağı anlamına mı geliyor? Hayır, biz bir adaletten bahsediyoruz. Yani çiftlerin kendi aralarında, kendi denklemlerine göre bir adaletli bir dağılımında olması. Ve bu dağılım zamanla değişebilir. Başta birisine daha çokken diğerine daha az olabilir. Tamamen 50-50 dediğimiz yani eşit oranda paylaşabilir. İşte denkleme çocuklar girdiğinde bu başka türlü bir evrilmeye başlayabilir. Ama önemli olan şu hassasiyetin olması. Her iki tarafta veriyor mu? Her iki tarafta alıyor mu? Ve bu alışveriş içerisinde bir adalet dengesi söz konusu mu? Yani çalışma biçiminde, zamanlamasında, maddi ya da manevi sarf edilen emekte, kazanımların hepsinde karşılıklı olarak bir akış söz konusu mu? Hani çift yönlü yol gibi düşün. Yani evet, gidiş de olmalı ama dönüş de olmalı. Bunu biraz şeye de benzetebiliriz. Hani böyle eskilerde vardır ya düğün videolarını seyrederiz böyle kim ne takmış vesaire diye, hatta annelerimizle annelerimizle vesaire böyle bazen dalga geçeriz. İşin şekli bu değil, yani bana şunu işte o bana küçük altın taktıysa ben de ona bunu takmalıyım değil. Ben zengin olabilirim, ben ona ev bile alabilirim ama önemli olan benim de karşı tarafa bir şey yapabilmem, onun da karşı bana bir şey yapabiliyor olması lazım. Ben maddi olarak daha çok şey yapabilirim, bu evliliğe maddi getiri daha çok getirebilirim, o manevi daha çok getirebilir ya da ben maddi konuların şu kısmında evliliğe bir yatırım yapabilirim, o manevi kısmında şu kısmında yapabilir. Biz bazen şekle çok takılıyoruz. Yani bu ortaklıktaki dediğim gibi hani illa eşitlik söz konusu olduğu zaman bazen bunda şu olabiliyor. O zaman ne yapacağız? Nöbet çizelgesi mi yapacağız? Bugün pazartesi günü bulaşıkları sen yıkadın, salı günü ben yıkadım. Bugün çocuğu ben uyuttum, yarın da sen uyutacaksın. Ya da çocuğun 2 yaşına kadar ben sorumluyum, 2 yaşından sonra sen sorumlusun. Böyle bir şeyin bir evliliğin içerisinde çok sempatik gelmeyeceği kulağa herhalde değil mi hepimizin ortak görüşü olacaktır. Buradaki şey evet, ben de uyutabilirim çocuğu, sen de uyutabilirsin. Yeri geldiğinde ben uyuturum, müsaitimdir. Yeri geldiğinde sen uyutabilirsin. Evet, yeri geldiğinde ben atıyorum bulaşıkları ben yerleştirebilirim. Yeri geldiğinde sen yapabilirsin. Ya da ben bu kısmı alabilirim. Ben işte ev işlerini üzerime alabilirim. Sen de başka türlü bir işi bu evin içerisinde, bu evliliğin içerisinde alabilirsin. Bu ölçülebilen bir kavram değil ne yazık ki. Yani o yüzden de çizelgeler bile yapsak aslında ölçebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz bir şey, dengesizlik değil. Nasıl yapabiliriz? Biraz vicdan muhasebesiyle yapabiliriz. Bizim bu vicdanımızı bazen ama örten şeyler olabiliyor. Bu da nedir? Bazen cinsiyetçi rollere çok fazla kendimizi kaptırabiliyoruz. Kadın dediğin şunu yapar, erkek dediğin bunu yapar. İşte o şundan sorumludur, o bundan sorumludur. Anne dediğin böyle olur, baba dediğin şöyle olur diye. Aslında belki dinimize de çok uymayan, hatta bizim hayatımızda, realitemizle çok örtüşmeyen, çok da işe yaramayan formülleri biz sanki gerçekten böyle kanun hükmünde kararname gibi, yani üzerimizde illa olması gereken bir şey gibi yaşayabiliyoruz. Ama değil aslında. Buradaki şey de şu, biz diyelim ki toplumsal bazı roller edinmişiz, ailemizden gelen bazı şeyler var, anne babamızı gördüğümüz bazı kadın erkek formülizasyonu var. Onların aldığı sorumluluk denklemleri bambaşka. Ben kendi eşimle olan denklemde şuna bakacağım. Ben bunu yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Ya da işte bu formül, anne babamın formülü ya da kayınvalide kayınpederimin formülü benim evliliğimin içerisinde işe yarar mı, bizi mutlu eder mi yoksa mutsuz eder mi?
Hep hizmet beklentisinde olmak, hep karşı taraftan daha çok şey yapmasını beklemek. Yani bu bazen para kazanmak olabilir, bazen işte yemeği önüne gelmesi, çayının hazırlanması da olabilir. Ya da çocukların bakılması, al bunun başımdan alınması diye bir tabir vardır ya, al çocuğunu vesaire diye maalesef kullanılan. İşte bu tabirlere kadar varan bir süreç var. Buradaki mesele denge ve adalet sistemi ve burada da en büyük şeyimiz vicdan terazisi. Ama vicdan terazisine dikkat edilmesi gereken husus, bu teraziyi biz sadece örfe, ananeye göre mi yapıyoruz, dine göre mi yapıyoruz, neye göre yapıyoruz ve başka bir alternatifimiz olabilir mi? Hayatta tek bir doğru yok yani, değil mi? Bir sürü özellikle insan ilişkileri söz konusu olduğunda bambaşka doğruların olabileceği bir şey. Biz de doğrularımızı bir gözden geçirip bu doğru bizde işe yarıyor mu diye yeni doğrular arayışına girebiliriz. Bazı şeyleri değiştirebiliriz.